Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere et kıyması yerine tavukla yaptığım, çocuklarınızın ve sizin çok zevk alarak tüketebileceğiniz, yapımı çok kolay tavuk köftesi tarifi vereceğim. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz köftelerin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde 2 adet tavuk göğsü kullandım. Tavuk göğüslerini rondodan geçireceğim. Tavukları küçük küçük olacak şekilde doğruyorum. Ben tavukları bu şekilde rondodan geçiriyorum. Eğer sizler isterseniz kasabınızdan rica edersiniz. Onlar da kıymayı çekebiliyor. Küçük küçük doğramış olduğum tavukları rondonun içerisine atıyorum. Tavukları bu şekilde yaparak rondoya koyuyorum. Kıyma haline gelinceye kadar rondodan geçiriyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz, abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Beğeni ve yorumlarınız benim için gerçekten çok kıymetli. Kıyma haline getirmiş olduğum tavuk göğüslerini köfteyi yoğuracağım kabın içerisine alıyorum. Tavukları köfte yapmak için hazırladım. Rondonun içerisine 1 adet kuru soğanı küçük küçük parçalar halinde doğradım, onu koyuyorum. 2 adet sarımsak, çeyrek demet maydanozu koyduktan sonra bunları da rondodan geçiriyorum. İsterseniz sizler bu aşamada soğanlarınızı rendeleyebilirsiniz. Bunları da kıyma yapmış olduğum tavukların üzerine koyuyorum. Diğer malzemelerini hazırlıyorum. İçerisine 4 yemek kaşığı daha önceden bayatlayan ekmeklerimi rondodan geçirmiştim, onları koyuyorum. İsterseniz bu aşamada galeta unu da kullanabilirsiniz. 1 adet yumurta, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, yarım çay kaşığı karbonatı ekliyorum. Bütün malzemeler bunlar, güzelce köfteyi yoğuruyorum. Bu arada tavuk köftesinde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tavuk köftesinin kıvamı oldukça güzel oldu. Üzerini kapatıyorum. 2-3 saat boyunca buzdolabında dinlendiriyorum. Bu köfteyi bir gün sonra da yapıp yerseniz gerçekten çok güzel oluyor. Tabii ki köfte patatessiz yenmez. Yanına biraz da patates kızartıyorum. Kızgın yağın içerisine atmış olduğum patatesler altın sarısı rengini alıncaya kadar kızartıyorum. Tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Patatesleri bol yağın içerisinde kızarttım. Aynı tavada köfteleri de kızartacağım yağın büyük kısmını alıyorum. Bu arada köftelerimiz de yeterince dinlendi.
Köftelere şekil vermeden önce elinizi mutlaka yağlayın. Böylelikle köftelerinize daha rahat şekil vermiş olacaksınız. Bir parça köfteden alıyorum, elimle ilk önce sıkıştırıyorum, daha sonra şeklini veriyorum. İşte bu köfteyi yapmak bu kadar kolay. Üstelik oldukça da lezzetli. Bir kere yaptığınız zaman daha önce yapmadığınıza pişman olacaksınız. Köftelere güzelce şeklini verdim. Tavadaki fazla yağı da aldım. Yağı güzelce kızdırdıktan sonra köfteleri içerisine koyuyorum. Bu köfteler çok hızlı piştiği için dizdikten hemen sonra çeviriyorum. Hızlı hızlı 2-3 kere çevireceğim, daha sonra tavadan alacağım. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Gördüğünüz gibi köftelerimiz nar gibi kızarmaya başladı. Sağını solunu sık sık çevirerek pişirmiş olduğum köfteleri tavadan alıyorum. İsterseniz bu köfteleri hemen yapıp pişirebilirsiniz. Ya da köfte şeklini verdikten sonra difrizinizde saklayabilirsiniz. İstediğiniz zaman difrizden çıkartıp afiyetle tüketebilirsiniz. Nar gibi kızarmış harika köftelerimiz hazır. Sizlere bir de bu köftelerin iç dokusunu göstermek istiyorum. O kadar güzel pişti ve lezzetli oldu ki anlatamam. Bu leziz tavuk köftesi tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Siz köftelerin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.